Sevgili dostlar, vatanseverler, ben Ramazan Sevinç. Bugün 19-12-2021 Pazar. Yaklaşık kadar önce bir bildirimde bir canlı yayında bulunduk. Her hafta Haftanın Panoraması ismiyle bir program, canlı yayın programı yapacağımızı ve burada kendi bakış açımıza göre, halk kürsüsü bakış açısıyla sizlere olayları değerlendireceğimizi söylemiştik. Buradaki amacımız yazıp sosyal medyada yazılı olarak yorumlarımızı, fikirlerimizi beyan ediyoruz. Hem daha iyi ne anlattığımızın anlaşılması hem de daha içimizde dostlarla daha samimi olabilmek için bu yolu tercih ettik. Süreç içinde program geliştiğinde, Halk Kürsüsü Web TV olanakları geliştiğinde bunu çoklu ortama da taşıyacağız. Aynı anda pek çok arkadaşla ister canlı bağlantı içinde başka şehirlerde oturan arkadaşlarla, bizim bulunduğumuz yerlerdeki bulunan arkadaşlarımızla yüz yüze programa katılarak birlikte olacağız. Bunun bir başka yolu da bu hafta İstanbul Halk Kürsüsü grubumuzdan canlı yayın yapıyoruz. Gelecek haftalarda her hafta başka bir şehirden, daha önce defalarca bunu sizlere paylaştık, söyledik. 77 vilayette halk kürsüsü oluşumu mevcut. Dolayısıyla bu halk kürsüsü gruplarımızı ziyaret maksadıyla her hafta bir farklı gruptan yayın yapacağız. Fakat siz dostlarımızı bir hafta Artvin'de ağırlarken öbür haftasında Muğla'da da ağırlayabiliriz. Buyurun gelin. Beraber olalım, bir olalım, diri olalım. Her şeyi doğru söyleyeceğiz. Biz en doğrusunu biliyoruz gibi bir iddia içinde değiliz. Lütfen eksiklerimiz, hatalarımız için de bize katılın, bizi uyarın. Biz şunu biliyoruz. Sürekli bizi onaylayan, bizi doğru bulan arkadaşlarımız değerli arkadaşlar, güzel arkadaşlar. Fakat asıl bizi ileriye götürecek olanlar bize gerekçesi dolu, arkası dolu, doğru eleştiriler yapabilen arkadaşlarımızdır. Ve sonuç olarak tekrar hoş geldiniz diyor. Bu haftanın ilk konusuna geçiyorum. Haftanın en önemli olayı bildiğiniz üzere döviz, özelde de dolar nereye koşuyor? Yaklaşık olarak bir ay kadar önce yaptığımız paylaşımda ki dolar o zaman daha 10.45-11'ler paritelerindeydi. Dolar olarak söylüyorum. TL karşılığı. Demiştik ki 14.5'ta bir göz kırpacak, 16.5 Türk lirasında nefes alacak. Fakat 16.5'ta durmayacak. IBM firması ve Apple firmaları, Amerikalı büyük firmalar, tüm dünyada satışları olan ve dünya ekonomisinde söz sahibi olan ülkeler, firmalar, Türk lirasını 17,5 liraya eşitlediler. Yani tüm organizasyonlarını Türkiye ile alakalı 17,5 lira üzerinden görüyorlar. Bunun kararını aldılar. Biz de yaklaşık 35 gün kadar önce 16,5 demiştik. Ve bir şey daha söylemiştik. Demiştik ki hani biz daha önce stagflasyon diyorduk. Siz de bize diyordunuz ki o ne? İşte stagflasyonu şu anda görüyorsunuz diye yazmıştık bir paylaşımımızda. Bunu biraz açalım. Stagflasyon, ürünün rafta duruyor olmasına rağmen, yani satış olmamasına rağmen gün içinde, hafta içinde satışı olmayan ürünün fiyatının yükselmesi, etiketinin değişmesi olayıdır. Yani satış yok ama fiyat yükselir. Bunun doğal sonucu olarak işsizlik çoğalır, dükkanlar kapanır, işsizlik yükselir. Alımın, satımın ve hareketin olmadığı piyasada enflasyon olur. Arkadaşlar, dostlar, vatanseverler, dünyada stagflasyona giren ülkelerde 1929 Amerika büyük bunalım. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki Almanya'nın ekonomik bunalımı. Bunların sonucunun bir ekonomik önlemle, bir ekonomik çözümünün çözümle alınamadığını göstermiştir.
Yani işin Türkçesi, stagflasyonun makul, mantıklı bir çözümü yok. Tek bir çözümü var. Stagflasyona giren ülke stagflasyondan tek bir şekilde çıkabilir. Savaşa girmek zorundadır. Savaş ekonomisiyle çıkabilir stagflasyondan. Bunu da yine toplumun önünde olduğumuzu düşünerek söylüyoruz. İddialıyız, göreceksiniz. Türkiye stagflasyona girmiştir. Tek çıkış yolu da savaştır. Savaş arzu ettiğimiz bir şey değil. Ama savaşla çıkabileceğiz. Başka türlü çıkma şansımız yok. İkinci konu, Avrupa'da şu anda halk sokakta. Bu kış günlerinde, gecelerinde Avrupa'nın en medeni ülkelerinde insanlar sokaklarda. Neden? Ama Türkiye'de bunu göremiyorsunuz, duyamıyorsunuz. Çünkü yüzyılın kumpası, yani bir başkalarının Covid veya başka bir isim verdiği, fakat halk kürsüsü olarak bizim yüzyılın insanlığa kumpası, insanlığa yapılan en büyük kumpastır. Yüzyılın kumpasıdır bu olay. Bunu ve insan haklarını protesto için sokaklardalar. İşin ilginç yanını söyleyeyim size. Başkalarının yandaş dediği ama bizim sahipli basın dediğimiz dezenformasyon makineleri bu konuları hiç gündeme taşımıyorlar. Muhalif olanlar da bunu gayet normal karşılamaya başladı. Sahipli basının bu tür olayları, insan hakları olaylarını gündeme taşımamasını. Bu da aslında bir kayıptır. Muhalif olduğunu söyleyen kesin için bile kayıptır. İnsani kayıptır. Ama daha kötüsünü söyleyeyim mi size? Hangi muhalif basında Avrupa'daki insan hakları ve Covid ile alakalı mücadelenin, sokaktaki insan hakları mücadelelerinin yer aldığını gördünüz? Halk kürsüsü hariç. Halk kürsüsü, Hollanda sorumlumuz Yakup Bektaş, kendisine buradan selamlarımızla, hem de icra komitesinde yer alarak bu olayları takip ediyor, an be an takip ediyor. Her gün canlı yayınlarıyla, defalarca canlı yayınlarıyla halk kürsüsü grupları ve kanalları üzerinden Türkiye'ye olayların içinden bilgi geçiyor, olayın içeriğini anlatıyor. Dolayısıyla Türkiye'de o olayların nedenleri, niçinleri, nasılları konusunda belki de en yeterliliği olan fikri yapısı oluşmuş, orada o konularla alakalı fikir beyan edecek yapı halk kürsüsüdür. Halk kürsüsünü bu yüzden izlemeye devam ediniz. Halk kürsüsü sadece muhalef değildir. Halk kürsüsü halkının yanında, Türk milletinin yanında, Türk milletinin lehine olan her şeyin yanındadır. Ve bunu da partiler üstü yapmaktadır. Aslında haftamızın en önemli konularından biri Aselsan konusu. Fakat Aselsan konusu biraz sonra. Yine haftamızın en önemli konularından biri asgari ücret. Yani çalışan emekçilere emekle uzaktan yakından alakası olmayan bürokrat kesiminin yaşamasına karar verdiği, neyi nasıl yaşayacağına karar verdiği. Bakın çok önemli. Ücreti alacak olan taraf çalışan emekçi. Ücreti verecek olan, para sahibi olan, fabrika sahibi olan işveren özel sektör. Ama bunun neyin ne kadar olacağına karar veren bürokrat kesim. Siz de bunda bir yanlışlık, bir dengesizlik görmüyor musunuz? Hani serbest piyasada fiyatı alan ve veren, alan ve satan belirlerdi. Bürokratın orada ne işi var? Dediğimizde bize söylenebilecek tek bir şey var. Uzlaştırıcı, barıştırıcı, orta yolda buluşturucu.
herkesin makul ve mantıklı olduğu bir zamanda, zeminde, satıhta, pardon, neyi barıştırıyorsunuz? Neyi buluşturuyorsunuz bürokratlar? Siz 657'ye tabisiniz. En ekonomik krizin yüksek olduğunda bile devlet hazinesinden maaşınızı alacaksınız. Ama öbür tarafta üretim sıkıntısı çeken, üretimle ilgili belki geceleri uyuyamayan fabrikatörün, işverenin, iş sahibinin, her türlü angaryayı çeken işçisi, çalışanı ve emekçisine ne vereceğini sabah 8:30 veya 9, akşam 4 mesaisi olan bürokrat yapacak. Burada çok büyük arıza var. Halk kürsüsünün hep söylediği milli yapı hükümetini kurduğunda bu işleyiş böyle olmayacak. Serbest piyasa adıyla, sanıyla, kitapta yazdığı gibi alıcıyla satıcının fiyatı, kaliteyi belirlediği bir alan olacak. Yani Türkiye'de şu anda serbest piyasa adıyla kapitalizm uygulanmıyor, serbest piyasa uygulanmıyor. 1800'lü, 1700'lü yılların vahşi batı kapitalizmi uygulanıyor. Ve böyle bir şey yok. Bir de bir konuda bir söylem var bazı kesimlerde. Bakın, sendikanın bile istediğinin üzerinde ücret verdiler. Pardon. Bunu açalım. Sendika kim? Yöneticileri kimler? Oraya geldikleri alan, yol, izledikleri yol nedir? Kimler seçti getirdi? Tırnak içinde soruyorum bu soruları. Bir de saptama yapmak istiyorum. Yeni bir döneme girdik. Eskiden önce zam verilirdi. Çalışana, emekçiye zam mı verilirdi? Sonra o zam bir şekilde çalışan emekçiden, emekli zammı verildiğinde de 2 ay, 3 ay, 4 ay gibi bir sürede zamana yayarak ürünlere ve ihtiyaçlara yapılan zamlarla piyasada ceplerinden geri alınırdı. Ama bunun bir 3 ay, 5 ay bir süresi olurdu. Şimdi yeni model. Önce cebi boşaltıyor irade. Ondan sonra sadaka değil bakın. Buna muhalif olanlara bile yönlendirmeli isim koyuyor. Sadaka gibi zam. Değil. Sadaka gibi zam değil. Sadakanın sadakasını veriyor. Önce doğru koy. Yani ismini, adını, olayın doğru anlayalım. Doğru söyleyelim. Bu işler hastalığın bile adının önce doğru konması lazım ki tedavisinin doğru olması için. Hep laf ebedi, söze takla attırma, olaylara takla attırma. Şimdi geçen gün bir paylaşım vardı. Doha'daki büyükelçiliğimizle alakalı. Büyükelçiliğimizin resmi Twitter, YouTube kanalında. Şöyle yazıyor. Doha'daki. Aselsan yetkililerini Doha'da misafir ettik. Bakın. Bir de bunu böyle çok güzel böyle hazineden aldıkları parayla yemişler, içmişler. Misafir ağırlamışlar. Bir de bunu büyük bir beceri gibi anlatıyor. Çok büyük iş yaptım. Benim bildiğim eskiden bir şey vardı. Alıcı satıcının ayağına giderdi. Pardon. Aselsan'ı satan biziz. Benim adıma hükümet etsin diye Ankara'da icazet verdiğim vekillerim ve seçilmişler satıcı yani burada. Katar kim? Ki bu anlaşmaların kotarıldığı 6 ay önceki toplantıda Türk Maliye Bakanı, Türk yetkilisi, Katar Şeyhi ve Katar Maliye Bakanı oturmuştu. O Maliye Bakanı, Katar Maliye Bakanı şu anda hapiste. Kendi 300 milyar dolarlık fonunu para cebine aldığı için, kendi özeline aldığı için. Yani onlar da dürüst değiller. Ama olayın aslı şu.
Benim Aselsan yetkililerim ve devlet yetkilileri satıcı olarak ayağına gittiler alıcının. Piyasanın altın kuralı. Ortaya düşen malın fiyatı düşer. Satıcının alıcının ayağına gittiği malın fiyatı düşer. 26 yıllık satış ve pazarlama orta ve üst düzey tecrübemle söylüyorum bunu. Ürünü satan alıcının ayağına giderse fiyat düşer. Ve biz Aselsan'ın ki göz bebeğimiz, ordumuzun, milletimizin haberleşme, haber almanın ana omurgası olan bir yapı, bunu satabilmek için alıcının ayağına gittiler. Ve bunu benim büyükelçim çok büyük bir başarı olarak sunuyor. Geldiler, ağırladık, yedirdik, içirdik. Çok ilginç. Çok ilginç. Katar konusu da böyle. Ve bir şey daha belirteyim. Katarlılar geldiler, bir de bizim TSE'mizle patent aldılar, biliyor musunuz? Katar Aselsan diye. Şimdi bakın, dikkat edin. Köprü inşaatı, bilmem ne inşaatı, onun inşaatı, bunun inşaatı. Yapan Türk. Yaptıran Türk. İşçi Türk. 5'li 15'li çete bilmem ne. Müteahhit Türk. Ama bir tarafından Londra mahkemeleri yetkilidir diye, yok bir tarafından bilmem ne Amerikalı bir firmanın bir temsilcisi konuyor işin içine. Hep işin bir uluslararası bağı varmış gibi gösteriliyor. Şimdi burada da Katar'a aynı tank palette olduğu gibi bir yabancı uluslararası ayak sokuluyor. Bu ayakla göz korkutuluyor dostlar. Sadece göz korkutuluyor. Kimin? İşi bilmeyenlerin, açabilirim. Topluma karşı işlenmiş suç vardır burada. Hukukta da şu vardır. Topluma karşı işlenen suçun zaman aşımı yoktur. Kanıtı, ispatı, şahidi ortaya çıktığında suçu işleyen de işlettiren de bilmese dahi daha sonra kanıtı, ispatı, şahidi ortaya çıktığında zaman aşımı mefhumu çalışmaz ve geriye döner, suç suçlanır. O yüzden dikkat ederseniz Ramazan Sevinç olarak daha önceki hesabımda, kapatılmadan önceki hesabımda da Molla Ahmetoğlu olarak değil. Molla Ahmetoğlu benim nickname ismim değil. Gerçek ismimdir. Sülalemin ismidir. Şerefle taşıdığım sülalemin ismidir. Düzce'de Molla Ahmetoğulları deyince tanıması gerekenler tanır. Başkaları gibi korkudan nickname değildir. Şimdi geleceğim nokta şu. Yargılanacaksınız. 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 3 tipte de söyledim. Nasıl almak istiyorsanız öyle alın. Çapınız, çeperiniz, kiminiz, neyiniz, neyse öyle alın. Ama yargılanacaksınız. Ben Ramazan Sevinç. Yargılanmakla ilgili hiçbir endişem, korkum yok. Bagajı temiz adam. Kendi çıkarı için değil, halkın genel çıkarı için konuşan insan. Yargılayabilirsiniz beni. Ben varım. Yargılayın beni. Hadi. Diyorum. Sen diyebiliyor musun? Bunu kime söylüyor? Son zamanlarda görüyorum, biraz gevşeyen havalardan dolayı daha önce tribüne çıkamayan, bizim yazdıklarımıza beğeni yapamayan, yorum yapamayanlar, bir bakıyorum şimdi, küçük küçük böyle hızlı Atatürkçü kesilmeye başladılar. Bir de bize yazıyorlar yorumlarda. Hani sen Atatürkçü müsün falan. Pardon. Sen tribünde korkudan çekirdek çitleyip otururken biz 77 vilayette halk kürsüsünü yapılandırdık. Resmi derneğimizi kurduk. Web TV'mizi kurduk. Tüm Türkiye'nin giysi ihtiyacı olan insanlarına hizmet vermek üzere tüm Türkiye'ye giysi bank kurduk. Meclise gittik. 100.000 imza ile halkın meclisine yasa tasarısı verebilmesi için ön hazırlık dilekçesini verdik. Senin haberin var mı bunlardan? Dedirttirmeyin. Şimdi insanları araştırın. Kim olduğunu bilin. Atatürk'ün sözünü hatırlayın.
başınıza iktidar edeceğiniz, yönetici edeceğiniz insanların soylarını, sülalelerini, geçmişlerini iyi araştırın diyor Atatürk. 2 nesil öncesinin ne olduğunu açıklayamayacak insanlar yönetime de gelebilirler. Bize bir şeyler de söyleyebilirler. Biz şunu yapmayacağız başkaları gibi. Kale alma. Boş ver. Hayır, kale alacağız. Üstüne üstüne gideceğiz. Her şeyin adını koyacağız artık. Türkiye artık bu seviyeye geldi. Her şeyin, herkesin adı konacak. Bizim adımız belli. Halk kürsüsü. Biz halkın yanındayız. Türk, Türk milleti. Türkiye Cumhuriyeti. Atatürk diyebiliyorsanız sol kökenden gelmişsiniz. Sosyal demokrat kökenden gelmişsiniz. Muhafazakar milliyetçilikten gelmişsiniz. Sağ milliyetçilikten gelmişsiniz. Şurada hiç umurumuzda değil. Biz sizi Türk kabul ediyoruz, omuz omuza girmeye hazırız. Ama buna ulaşma yolu da şudur. Akıl, bilim, hukuk, demokrasi. Olmazsa olmazlar. Özellikle şu anda kendini güçlü hisseden, iktidar hisseden ki iktidar değiller artık. İktidar olmak başka bir şeydir, hükümet etmek çok başka bir şeydir. Biz güçlüyüz. Türk milletiyiz. Tarih olarak da tarihi Türk milleti yazar. Kişisel faniler yazamaz. Bizler hep burada olacağız. Türk milletin çıkarını koruyacağız. Kendimiz için değil. Biz kendi çocuğumu bir işe sokmak için yapmıyorum ben bunları. Açık deklare ediyorum. Benim bunları yapma sebebim öldüğümde mezar taşıma şerefsiz yazılmamız. Bu kadar basit. Şimdi böyle söyleyen bir insanı sen şöyle olmak istiyorsun. Milletvekili olmak istiyorsun. Şunu. Hayır. Ben 2 sefer zaten Türkiye'de genel seçimlere girmiş parti kurdum. Kurucular kurulunda yer aldım. 2 tane parti kurdum. Ben bu yanlış sistemle, düzenle akıl, bilim, hukuk, demokrasi içinde mücadeleme yeni başlamadık ki. 2005'te milletvekili adayıydım İstanbul'da. 12. sıradan Halkı Yükselişçi Partisi'nden. İnanmayan gider Yargıtay sitesine bakar. Bunlar yalan olduğunda çok çabuk ortaya çıkacak şeyler. Şunu gördük. Dedik ki 2 defa parti kurduk. Türkiye'de genel seçime girdi bu partiler. Fakat bu partiler de ele geçirildi diye düşünüyoruz. Dolayısıyla diyoruz ki sistem muhalif parti dahi olsa sistemin partisi yapıyor. Dolayısıyla partileşmeden siyaset yapmak lazım. Ve anayasanın bize verdiği haklarla derneğimizi kurduk. Yapılanmamızı yaptık. Derneğimizin bir kısmını da siyasi faaliyetler için kullanıyoruz. Ama halk kürsüsü sadece siyasi bir dernek değil. Biraz önce bahsettim. Giysi bank hizmeti var. Türkiye'nin her yerinde hukuka ulaşamayan, avukat ihtiyacı olanlara dernek telefonumuzu arayacak. Hukuk müşaviri arkadaşlar, avukat arkadaşlar bulunduğu il ve ilçede. İli ilçesi neresiyse şu avukata git diyecek. Barolar kanununa karşı gelmeden hiç kimse de celallenmesin. Biz avukata müşteri taşıyan bir yer değiliz. Gidecek kendi avukatıyla orada kendi pazarlığını yapacak. Biz kimsenin ne ödeyeceğine karar vermiyoruz. Bu tamamıyla bedelsiz, ücretsiz bir ulaştırma hizmetidir. Tuttuk tüm Türkiye'ye sosyal medyada sağ taraftaki Facebook'taki örnek söylüyorum Facebook paylaş tuşu dışında bir şey bilmiyor insan. Tuttuk biz bir şeyler öğretelim, bir şeyler bilin. Sosyal medya okur yazarlık seviyesi yükseltmek uğruna tüm Türkiye'ye açık. Resmi sertifikalı, resmen geçerli sertifika da verdik. Okur yazarlık, sosyal medya okur yazarlığı semineri kursu verdik online. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gittik. Halkın 100.000 imzayla ihtiyacı olan yasalarının tasarısını verebilmesi için ön hazırlık için dilekçe verdik. Kabul edilir edilmez. Edilmezse de ne yapacağımızı biliyoruz biz. Onların kabul edip etmeyeceğini de biliyoruz. Biz resmi numaramızı aldık. Dilekçemizi teslim ettik. Resmi numaramızı aldık. Geldik. Gereğini yapıp yapmama konusunda özgürler. Gereğini yapmazlarsa da karşılığı var. O aşamaya geçeriz. Ama
Oradakiler vekildir. Milletin aslisi biziz. Biz bunu biliyoruz. Artık biz gözümüzü açtık. Olayları buralardan. Bunları niye anlattım? Artık olayları böyle değerlendireceğiz. Oy zamanı bu milletin basiretine çok güveniyorsunuz. Bu millet birden çok akıllı hale geliyor sizin için. Size oy veriyor ya. Da kendi anayasasını hazırlamaya geldiği zaman mı basiretsiz oluyor? Halk kürsüsünün şu anda 3 tane değişik anayasa taslağı hazır. 4 başı mamur. Üçünden birini alın, birini beğenin. Var mı Türkiye'de muhalifler içinde, muhalif yapılar içinde, partiler dahil, mecliste hazine yardımı alan muhalif partiler dahil? Soruyorum. Anayasa taslağınız hazır mı? Halk kürsüsü basit bir dernek. 3 tane anayasa taslağı hazır. Hadi buyurun. Hodri meydan. Hodri meydan. Halk kürsüsü hiçbir zaman şimdinin paradigmalarıyla, yani var olan, yaşayan dünyaya göre ne çözümler üretti ne de ona göre düşündü. Halk kürsüsü gelecek için düşünüyor. Geleceği düşünüyor. O zaman şimdiki gibi düşünmesini beklemeyin zaten. Gelecek yeni yeniyle kurulur. Yeni eskilerle kuramazsınız. Halk kürsüsü bunu biliyor. Dolayısıyla bundan sonra sevgili dostlar, vatanseverler, halk kürsüsünden her zaman doğruları, her zaman gerçekleri Türk milletinin lehine ama yeni paradigmalarla duyacaksınız. Biz hep yeni paradigmaları konuşacağız. Şimdiyi konuşmayacağız. Nasıl ki 35 gün önce biz dedik ki dolar 16,5 lirada nefes alacak sadece. Dahası var dedik. Şimdi oraya geliyor. Şimdi durum orada. Tank palet satılırken tank paletle kalınacağını düşünüyordu bazıları. Daha da ötesi olmaz deniyordu. Sıra Aselsan'da. Ben size bir şey daha söyleyeyim. TAİ ve uydu. Şu anda bizim kaçıncı uydumuzu attılar bugün uzaya? Hepsi satılacak. Hepsi satılacak. Satmak zorundalar. Bir sonrakinde de anlatacağım. Bir hafta sonra anlatacağım. 99 yılında en son bu şimdiki olacak olanlar için el sıkışma 99 yılıdır. Beykoz'daki villadadır. O süreçten 2002'ye kadar olanı da anlatacağız. Tarihi bilmeden geleceği yazamayız. Tarihi tabii ki biliyoruz ama biz tarihte yaşamıyoruz. Şimdi bazı kişilerle konuşuyorum. Değerli insanlar, boş değil. Ben 80 öncesinde hapiste yatarken ben bu vatan için şöyle ya yaptınız ettiniz de küçümsemiyorum. Tamam. Da memleket niye bu halde o zaman? Demek ki bir şeyleri ya eksik yaptınız ya doğru yapmadınız. Ya da size doğru yaptırmadılar zaten. Doğru mu? Eğer iyi şeyler, doğru şeyler o kadar iyi yaptıysanız, o kadar doğru yaptıysanız memleket niye bu halde? Emekliler. Emeklilere ben bir şey yazdım. Bir iki tane emekli. Bizi tanımıyor, etmiyor. Fikriyatımızı da bilmiyor. Vay efendim şimdi fatura emeklileri mi kesildi? Pardon, kime kesilecek? Türkiye'de 42 milyon. Hadi şimdi 45 milyon diyelim oy veren var. 12 milyon da emekli var. Oy veren kitlenin 1/4 emekliler. Ben demiyorum ki blok olarak tüm emekliler. Ama işi de hiç kazı çevirmenin gereği yok. Sen iyisin. Ben sana söylemedim. Seni tenzih ederim. Öyle hiç çevire gerek yok. 45 milyonun içinde 12 milyonluk bir kitle eğer doğru karar verseydi iktidar partisi en yüksek aldığında 21 milyon oy aldı. Bunu alamazdı. Emekli Ayşe teyze. Akşam 4 çayında benim damat kızıma araba aldı diye övüneceğine damadına gidip sordun mu? Ya damat sen belediyede memursun. Sen kendi arabanına araba aldın da kızıma nasıl aldın arabayı? Değirmenin suyu nereden geliyor diye sordun mu? Emekli Ayşe teyze. Emekli Mehmet dayı. Kahvede çok güzel anlatıyordun gerine gerine. Benim oğlan geçen sene daire almıştı. Şimdi bu sene de bir daire aldı. Bir daire daha aldı. İşleri çok iyi. Pardon, nerede çalışıyor senin oğlun? Örnek veriyorum. İmar İskan'da, Bayındırlık'ta, Tarım Müdürlüğü'nde.
Ya bir memur 2 senede ikinci daireyi nasıl aldı? Oğlum gel bakayım, bu değirmenin suyu nereden geliyor dedim mi? Şimdi Ramazan çıkıp da emekliler en küçük zam verene tuz alıp koşmayın dediği zaman mı Ramazan kötü olacak? Şimdi olan oldu. Olan oldu. Bundan sonra ne yapacağız? Hani dedik ya, halk kürsüsü hep geleceği konuşacak. Bundan sonra ne yapacağız? Emekliler. Size birisi zam veriyorum dediği zaman çıkarıp da karısının bileziğini bozdurup vermiyor. O zammı. Parayı nereden buldun da bana bu zammı vereceksin? Çünkü şunu bilin. Size verilen her türlü zam, emekliler, çalışanlar, asgari ücretler, şunu bilin. Türkiye'nin realiteleri şunu gerektiriyor. Ekonomist arkadaşların yaptığı araştırma bu. Verilen her türlü ekstra zam, var olandan verilen zam, kendi içinde, kendi zam oranının içinde %18 olarak sizden geri çıkmak zorunda. Yani 100 lira zam alırsanız 118 lira olarak o sizin cebinizden çıkmak zorunda. Yoksa yürümüyor bu tarafta işler. Şimdi önce can mı, önce can mı canan mı? Tabii öbür tarafta önce kendi canını koruyacak. Senin cananını mı dinleyecek? Şimdi şuna karar verin. -18, yani %18 daha fazlasını verebileceğiniz miktar kaç para? O kadar zam isteyin. Konu bu. Ya da ileriki haftalarda açıklamaya başlayacağız. 21 tane müjdemiz var halk kürsüsü olarak. Ve halk kürsüsünün akıl fikir mutfaklarında, mühendis gruplarında, tıp insanlarında, şunlarında bunlarında başı bağlanmış, bitirilmiş dosyalar. 21 tane müjdesi var. Ne zaman ki Türkiye Cumhuriyeti'ne milli yapıyı, milli yapı hükümeti olarak getirirsek, X, Y, Z partisi, herhangi bir parti yok. Çünkü biz partiler üstüyüz. 21 tane müjdemiz var. Türk insanı müreffeh yaşayacak. Refah içinde yaşayacak. Dışarıdan da emin olun. Ama emin olun. 5 sent almayacağız. Dış yardım, dış sermaye, işte dış para olmazsa Türkiye ekonomisi düzelmez. Dikkat ediyorum, anlı sonlu benim vergimle de hazine yardımı alan ana muhalefet partisi, yavru muhalefet partisi. Onların ekonomist diye önümüze koyduklarını dinliyoruz. Dış sermayeden, dış paradan bahsediyor. Yani iktidarın söylediğinden farklı bir şey söylemiyor ekonomik olarak. Yani aynı patronun adamları. Dışarıdaki aynı Hayil Boğaz, Ulu Yüce büyük patronun parasını Türkiye'ye faizle nasıl getireceğini anlatıyor bana. Ben de diyorum ki, arkadaşlarımın adına diyorum ve çoğuz, emin olun çoğuz. Diyorum ki, Türkiye'nin, Türk ekonomisinin, Türk insanının, Türk milletinin dışarının 5 sentine ihtiyacı yok. Türkiye'nin öz kaynakları, Türk milletini Türkiye'de refah içinde yaşatmaya, pasaportunu dünyanın ilk 5 değerli pasaportu içine sokmaya değer, yeterli. Yapabiliyoruz bunu. Bu kaynak bizde var. Bu kalifiye insan kaynağı var. Bu beyin var. Bu malzeme var. Bu sermaye de var. Emin olun var. 2021 yılında izlenen politikalardan dolayı 2021, yani bu yıl daha bitmedi. 2975 tane Türk dolar milyoneri milyon doların üstünde parasını yurt dışına transfer etti. Yani 3 milyar dolar para. Düz hesap. En küçüğünden gidiyorum. 3 milyar dolar para. Yani analar, şunlar ana paralar. 128 konteyner dolusu milyar dolarlardan falan bahsetmiyorum. Bunlar küçükçüler. Küçükçüler bunlar. Hani bir iş adamı 400 milyon dolarıyla Bulgar sınırından kendi özel jetiyle geri döndürüldü falan. Bunları hiç söylemiyorum da. Bankalardan ama Malta'ya ama Faroe Adalarına 2975 tane Türk dolar milyoneri 1 milyon dolar ve daha üstü parayı bankadan resmi olarak transfer etmiş. Bu kadar basit. Bir insan neden parasını taşır? Neden başka bir yerden vatandaşlık peşinde koşar? Güven duymadığı için. Peki bizim bu gördüğümüzü siz zannediyor musunuz ki iktidar görmüyor, ilgili yetkililer görmüyor? Görüyor.
Onlar da en az bizim kadar akıllılar. Zeka başka tarafa çalışıyor. Akıl başka tarafa çalışıyor. Görüyor da niye önlem almıyor? Almayacak. Zaten bunu körükleyen o. Yaptıran o. Dikkat ederseniz Türkiye'nin Türklerle alakalı başına kötü şey getirildi. Hep Türk efsaneleri, Türk mitolojisinin isimleri kullanılıyor. Bir operasyon yapılıyor, Ergenekon deniyor. Bir operasyon yapılıyor, Ay ışığı deniyor. Hep Türk şeyleri kullanılıyor. Neden? Neden? Türk milliyetçilerinin tekrar Türk milletine rehber, önder, bir yerlere taşıyan olmasını önlemek, Türk değerlerini törpülemek, dezenforme etmek için yapılıyor bunlar. Ama Türk milliyetçileri yılmayacak. Türk milliyetçileri yılmayacak. Varız, buradayız ve olacağız. Diyorum. Ya şu anda ben diyorum işte. Var mı ötesi? Olacağım. Size inat olacağım. Sevgili dostlar, peki siz benimle haftaya bu programda olmaya var mısınız? Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olunuz, var olunuz. Esen kal Türkiye.